Selam arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün soğuk havalarda motosiklet sürüşünü çok daha keyifli hale getirecek bir ekipmanla karşınızdayım. Birçoğunuz muhtemelen tahmin etmiştir. Tahmin etmeyen arkadaşlar için de şu şekilde ürünü tanıtayım. Koso HG17 entegre switchli LG kısıtma. Ben bu ürünü Almanya Louis'ten satın aldım. Yaklaşık 140 euro gibi bir ücreti vardı. 22 mm olanı mı alacağız yoksa 25.4 mü? İşte kumpas yardımıyla motosikletimin elciklerini ölçtüm. Sol taraf 22, sağ taraf 25.4. Allah Allah derken işte internet sitesinde birazcık daha dolaşıyordum. Louis internet sitesinde ürünü buldum. Orada en altında, yani açıklamanın en altında adamlar gayet güzel bir şekilde yazmışlar. Paket içeriği 1 adet 22 mm, 1 adet 25.4 mm elcikle gelmektedir. Bunu 22'nin içine yazmışlar. Ondan sonra gözüm kapalı dedim ki abi 22 olanı al. Zaten üzerine de not olarak düşmüşler, yazmışlar. Şimdi istiyorsanız bir kutuyu açalım bakalım. İçinde neler var neler yok. Bizimkinin içinde bir şey yok mesela. Yapıştırıcı çıkmamış. Hani videodan önce özellikle çalışırken, yani video hakkında çalışırken buna değinecektim. Ya nasıl olmaz ya, nasıl yapıştırıcı koymazlar, yani Oxford'un bütün modellerinden çıkıyor diye söyleyecektim ama kullanıcı kitapçığında gördüm ki kutunun içinden aslında yapıştırıcı çıkıyormuş. Hani bizim kutumuz tabii ki bu şekilde birazcık böyle açılmış kapanmış gibi olduğu için muhtemelen Almanya'da yaşayan gurbetçi arkadaşlarımızdan bir tanesi bunu dızlamış olabilir. Şaka bir yana bu ürünün hani yapıştırıcısı bir şekilde gitmiş. Yani yok bunun içerisinde. Ama bu sıkıntı değil. Sadece ürün ısındığı zaman 100 dereceye kadar çıkıyor. 100 derecenin üzerinde dayanacak bir yapıştırıcı gerekiyor. Bunda zaten bir iki tane model var. Şimdi bunu motosikletin üzerine takarken bunu da o zaman konuşuruz. Orada hangi yapıştırıcı almanız gerektiğini sizlere de söylerim. Ama sizin aldığınızda eğer bu ürünü gidip alacaksanız öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Kutu tasarımı oldukça sade. Şöyle kılavuzların bulunduğu bir kap çıkıyor. Çektik ve ürünümüz geldi. Kutunun içinde daha bir şey olmadığı için artık bu arkadaşı kadrajdan çıkartıyorum. Elcik ısıtmalarımız şu şekilde bir montaj panosunun olduğu PDF. Bu zaten internet sitesinde var. Bunlar kapaklar. Hani gidonun kenarlarında eğer boşluk kalırsa kullanacağımız kapaklar. Bir de yapıştırıcı olması lazımdı. Ama ne yazık ki yapıştırıcı bizim kutumuzun içinden çıkmadı. Şimdi ilk olarak 2 adet elcik ısıtma bizi karşıladı. Bunlar gerçekten yani kalitesi, ne yalan söyleyeyim, benim Aprilia'nın normal elciklerinden daha kaliteli. Yani şu hissiyat gerçekten çok güzel. Özellikle de gerçi şu an çıplak elle bakıyoruz. Artık bundan sonra zaten çıplak elle bakamayacağız. Eldiven kullanmazsak da ceza yiyoruz Türkiye şartlarında. O yüzden hani çıplak el hissiyatını söylüyorum ama bunları eldivenle kullanmamız gerekiyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha önceden ben bu kanalda hani elcik ısıtma Hero'ya da yapmıştım. Ama hani Hero'ya aldığım elcik ısıtmalar evet en ucuzuydu. Hani bunlar birazcık daha pahalı. Burada özellikle yani şu kablo kalitesi gayet kaliteli bir şekilde hazırlanmış. Kablolar falan gayet güzel. Hatta ürünle birlikte bakın kendi dahili olarak sigortası da geliyor. İçine de bir 4 amper sigorta koymuşlar. Hani bu da zaten 4 amperden fazla çekiyorsa çekmesin zaten bir zahmet. Ürün kablosu gayet uzun. Şimdi şurada bir şey değinmek istiyorum size. Evet, yani üründe hani artı ucuna bir pabuç yapılmamış. Hani burada doğrudan aküye mi bağlayacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü daha önceki elcik ısıtma montajını yaparken Hero'nun üzerine role de kullanmıştık. Niye role kullanmıştık? Bu elcik ısıtmalar açık kalıp hani motosikletin aküsünü bitirmesin diye. Bu ürünü tercih etmemdeki hani bir neden, evet, bu switch sadece bir hani konsolda veya gidon eklentisi, yani gidona bir eklenti yapmak istemiyordum. Hani orada biliyorsunuzdur Oxford'un falan böyle kocaman panelleri oluyordu böyle. Hani oradan açıp kapıyoruz. Hani bunu ben gidona taktığım zaman hani bu OEM elcik ısıtma gibi olması lazım. O şekilde görünmesini istiyordum. Tercih etmemin en büyük nedeni buydu. İkinci nedeni de bunu doğrudan aküye bağlayabilirsiniz. Yani ürün akü voltajı 11.5'un altına indiği anda kendisini otomatik olarak kapatıyor. Bakın burada da
hani yaklaşık hangi seviyede, kaçıncı dakikada, kaç dereceye kadar ulaşacağını gösteriyor. Bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum. Size de yakından göstereyim istiyorsanız. 11.9 volt. Şimdi şöyle yapıyoruz. Uzun basılı tutuyoruz. Şu an açıldı. Bakın 10 volta düştü. Bakın görüyorsunuz 10 volt. Güçlü kademeye alıyorum. Birazdan ürünü kapatacak, çalışmayacak. Şu anda ısınmaya da başlamadı zaten. Evet. Gördüğünüz gibi 10.8'in altına indiği anda otomatikman kapattı. Bizim de tekrardan zaten mevcut voltajımız 11.8'lere çıktı. Bir daha deneyelim açmayı. Tekrar açtık. Bakın 10.6'larda kapattı. Gördüğünüz gibi yani bunu doğrudan aküye bağladığınızda size bir sıkıntı çıkarmayacak. Ekstradan bir role kullanmanız gerekmeyecek. Zaten üründe uyarı veriyor. Abi diyor beni bırak, ben bu aküde şu an çalışamam diyor. Şimdi düzeneğimizi değiştirelim. Doğrudan buradaki güç kaynağını alalım. Bu bir akü şarj cihazı. Ama aynı zamanda power supply olarak kullanabiliyoruz. Bakın 13.5 volt. Şöyle görebileceğiniz gibi 13.5 volt çıkışı var. Ölçü aletimizi amperaj ve voltunu aldık. Yaklaşık 10 ampere kadar ölçüm yapabiliyor. Power supply'ımızın eksisinden doğrudan eksisini buraya elçi kısmalarımıza bağladık. Artısını da ölçü aletimizin üzerinden geçecek şekilde bağladık. Bir probunu doğrudan bunun artısına, diğer probunu da elci kısmalarımıza bağladık. Şimdi açtığımız zaman buradan ne kadar akım çektiğini göreceğiz. Ama önce isterseniz şu şekilde bir test yapalım. Bakın. Yaklaşık şu an 30 derece elciklerin, yani 28 derece diyor. Bunun ortalamasını alabiliriz. 28 derece gibi bir sıcaklığı var. Şimdi bu arkadaşı çalıştırıyoruz. Evet. İlk çalışmada yaklaşık 2.7-2.8 amper güç çekiyor. Şimdi burada az önceki manuelinde ne diyordu? Tabi bunu da renksiz yapmışlar ama buraya yazmışlar. Blue. Yani mavi olanı şuraya alalım. Bu mavi mi? Evet, mavi olanı en düşük modu. Şu an ilk çalışma tabii ki ısıtma için 2.8 amper çekiyor. Biraz bekleyelim bakalım. Burada kitapçığına da bakarsak temperature 1'in şeyi ne kadarmış? 50 dereceye 5 dakika içerisinde gelecek. İsterseniz 5 dakika sonra bir ölçüm yapalım. Evet. En düşük modumuz olan mavide elcikler güzelce ısınmaya başladı. Farkındaysanız şöyle güzel bir şekilde gösterebilirim. 0.6 amper akım çekiyor. Yani 0.6 amperle en düşük modunda da nasıl ısınıyormuş bakalım. 43 derece, 44 derece, 44, 42, 43, 44 bandında gidiyor. Şuna bakalım. Bu da 44, 42, 44. Yani 50 diye gösteriyordu. Bu modunda ben 44 dereceyi şu arkadaşla ölçümünü yaptım. Ama hissederek şöyle baktığım zaman evet, yani vücut ısısından zaten sıcak. Ama eldivenlerle ne kadar etkili olur bunu göreceğiz. Şimdi bir sonraki moduna geçelim. Yeşil modu. Yeşile bastığımızda akım değişebilir. Bir de ona da bakalım. Şöyle istiyorsanız biraz da görünecek şekilde yakından göstereyim. Bir kere basıyoruz. Bakın yeşil modunu aldığımız gibi ürün akımı 1.2 amperlere çıkıyor. Acaba bu sürekli 1.2 amperde mi kalacak? Yoksa ilk ısıtana kadar 1.2 amper harcıyor. Sonra bir rolantiye geçiyor.
Sonra tekrardan ısınması gerektiği zaman 1.2 amper çekiyor anladığım kadarıyla. Biraz da bunda bekleyelim bakalım kaç dereceye çıkacağız. Evet. İkinci modda bayağı bir çalıştırdık. Bayağı bir bekledim. Ama 1.17 amperin altına hiçbir şekilde inmedi bu yeşil modunda. Ölçümünü yapalım. Ne kadar ısınmış. Görüyorsunuz 60 derecelere çıkmış. Evet. Bu da tam 60 olmamış. Sanki acaba bunu da ısıttıktan sonra iner mi? Birazcık daha bekleyeceğim. Bir bakacağım. İkisi de hani muhtemelen en yüksek sıcaklığına geldiğinde belki düşüyordur. Bir iki dakika daha verelim kendisine. Bayağı bir süre bekledik ama bu 1.17 amperden aşağıya inmedi. Elcikler de şu an cayır cayır. İstiyorsanız 3. modumuza yani sarı moda geçelim. Bu sarı modda da şu birinciydi, şu ikinciydi. Üçüncü yaklaşık 80 derecelere çıkacağını söylüyor. Diğerinde 90'ları görüyor. Son modunda da 100 dereceleri zorluyor. 100-105 arası bir şey oluyor. Bakalım şimdi. Sarı modumuza geçtiğimizde 1.73 amper. Şöyle görünüyordur diye düşünüyorum. Evet 1.73 amperle sarı modda şu anda elciklerimiz ısınmaya başladı. Sarı modunda tekrardan kontrol edelim. 80 derece. 80 derecelere kadar çıktı. Bu da 70. Yalnız gayet sıcak ha. Ele alınmıyor. Şimdi bir sonraki turuncu moda geçiyoruz. Sarı moddan turuncu moda geçtiğimiz zaman 1.7 amperden 2.3 ampere kadar çıktık. Yani 2.3 amper. Bakalım şimdi kaç derece olacak bize bunun karşılığı. Şöyle bakarsak turuncu mod %80 kapasiteyle çalışıyor. Şuradan kontrol edelim. 4 yaklaşık 90 derecelerin üzerine çıkıyor. Yani 90-95 derece oluyormuş 30. dakikada. Biz birazcık daha bekleyeceğiz bakalım şimdi. 90'lı değerleri görebilecek miyiz? Acaba yani bunda 2.3 amper çekiyor. Artık hani %100 çalışıyor kendine çekecek. Bunu da birazdan göreceğiz. Evet arkadaşlar belirli bir süre geçtikten sonra tabii ki tekrardan sıcaklığına bakmak için geldim. Hadi birlikte bakalım. 99 derece. 91, 83, 90. Yani bu da 96. Bu da bazen ölçmeyi sapıtabiliyor ama size şöyle anlatayım. 99 dereceyi gördüğü yer var ya. 101, 102 diyor. Yani size gerçekten şöyle anlatayım. Şöyle sıkı bir şekilde tutulmuyor şu anda. Gerçekten tutulmuyor yani çıplak elle. Bu tabii ki de kesinlikle eldivenle tutmak lazım. Yani bunun bir üst seviyesi daha var. Yani aslında bir modu daha var. Onu niye kullanacağız? Onu ben de şu an çok iyi bilmiyorum. Şimdi bakalım. Ürünün amper değeri 2.3 amperden aşağıya inmedi. Sarı modda. Tekrardan artık dokunamadan şuna bir de kırmızı moda alalım. Kırmızı modda finish'im. 2.75 amper civarında çekiyor. Hatta 2.8'e geliyor mu? Yok. 2.75 amper civarında çekiyor. Birazcık da kırmızı modda bekletelim bu arkadaşı. Bakalım kaç derece olacak. Evet arkadaşlar. Ürün kırmızı modunda da bayağı bir süre çalıştı. 2.76 amper yani 2.75 amperin altına da inmiyor hiçbir şekilde. Sıcaklık değerine de bakacak olursak yaklaşık 105 ve 107 dereceleri görüyor şu anda. Hatta 108 oldu. Şöyle göstereyim size. 108 derece. Bu da zaten buradaki katalogda da son modunda yaklaşık 105, 108 o civarlara gelebileceğini gösteriyordu. Yani bu koydukları diyagram doğru. Enerji tüketimlerini gayet güzel gördük. Bu şu an tutulmuyor neredeyse. Bunu tekrardan yeşil moda yani bir altına indirdiğim zaman da yavaş yavaş voltajı iniyor. Bana mavi mod lazım. Bakın 1.17. Mavi mod şu anda yarım amper çekiyor. Zaten muhtemelen bu sıcaklığı bunun bayağı uzun bir süre gidecektir.
Ürünümüzü kapatalım. Basılı tutuyoruz ve kapanıyor. Şu anda akım çekmiyor. Evet arkadaşlar, bu videoda Koso'nun HG17 entegre switchli LG kısıtmasının kutu açılışını ve detaylı incelemesini yaptık. Detaylı inceleme derken detaylı incelemeyi gerçekten de detaylı yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü her modunda ayrı ayrı ne kadar akım çektiğini, ne kadar tüketim olduğunu ve kaç dereceye kadar ısındığını gösterdim. Şimdi bundan sonraki videoda zaten bu LG kısıtmayı motosikletin üzerine takarken göreceksiniz. Motosiklet takarken de neler yapacağız edeceğiz diye, yani Aprilia SR GT200'e nasıl takılacak diye ayrı bir videosu olur. Burada da eğer o motoru kullanıyorsanız hani neler yapmanız gerektiğini görürsünüz. Farklı bir motor kullanıyorsanız da en azından ürünü takarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini görürsünüz. Flash TV yaşlandırma tekniği gibi oldu. Videoya başlarken saçlar kısa, sakallar kısa. Videodan sonra saç sakal uzamış bir şekilde gördünüz. Çünkü yaklaşık videonun başıyla sonu arasında 1-1,5 haftalık bir süre var. Hani videoya başladık. Ölçü aleti olmadığı için sizlere bu gerçekten de modların farklı farklı kaç amper çektiğini gösteremediğim için videoya başlamak istemedim. Devam etmek istemedim. Hani videoyu o şekilde hazırladım. Her modunda ne kadar güç tükettiğini de sizler görün. Ne kadar ısındığını da görün. En azından daha detaylı bir video olsun istedim. Onun için biraz bekledim. Yoksa Flash TV yaşlandırma tekniği uygulamadık yani kendimize. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum. Bu arada videoyu beğenirseniz, hype'larsanız, yorum yaparsanız ve takip ederseniz çok sevinirim. İyi sürüşler.